...27 Mart 1977. Tarih, sıradan bir pazar gününü işaret ediyordu. Ama o gün, dünya üzerinde en çok ölümlü kazanın yaşanacağı o felaket meydana gelecektir ve gökyüzü tarihin en karanlık lekelerinden biriyle örtülecekti. Yer, İspanya'nın Atlantik'teki gözde tatil noktalarından biri. Kanarya Adaları'nın en büyüğü Tenerife. Sessizlik içinde geçen saatler, yaklaşmakta olan büyük bir felaketin habercisiydi. Hiç kimse bilmiyordu. Birkaç saat sonra gökyüzü kızıl bir örtüye bürünecek ve yüzlerce insan bir daha evine dönemeyecekti. Sabah saatlerinde Gran Canaria Havalimanı'na bomba ihbarı yapıldı. Panik başladı. İniş yapacak tüm uçaklar, geçici olarak Tenerife'ye yönlendirildi. Normalde küçük ve sakin bir havalimanı olan Los Rodeos, bir anda dev uçaklarla doldu. Park yeri yoktu. Pist dar, alan kısıtlıydı. Ve o gün, iki dev Boeing 747 kafa kafaya çarpışacak ve yüzlerce insan olarak can verecekti. Sakin bir gün yaşıyordu. Ancak birazdan dünyanın en büyük havayolu kazasına şahitlik edecekti. Her şey yavaş yavaş kontrolden çıkıyordu. Kaleme uçağı kalkış için hazırlandı. Panam uçağı ise kuleden gelen yönlendirmeye göre hareket ediyordu. Bir anda ortalığı büyük bir sis bulutu kapladı ve görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Pilotlar artık birbirlerini göremiyor, kule gözle kontrol sağlayamıyordu. Kaleme uçağı pilotu inanılmaz bir hata yaparak kuleden hareket izni aldığını düşündü ve hareket etti. Ancak kuleden böyle bir izin verilmemişti. Panam uçağı ise kaleme uçağının rotasındaydı ve hareketsiz bir şekilde kuleden gelecek bilgi doğrultusunda hareket edecekti. Ve sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Sessizliğin ardından yaşanacak felaketin ayak sesleri duyulmaya başlayacaktı. Birdenbire kulakları sağır edecek derecede motor sesleri duyulmaya başlandı. KLM uçağı tüm gücüyle kalkışa geçti. Ama önünde, gölgelerin içinde bir şey vardı. Panam uçağının devasa gövdesi pistin ortasında ilerliyordu. Kaptan fark etti. Ama artık çok geçti. Tekerlekler yerden kesilmeden önce, burun kısmı Panam'ın üstüne çarptı. İki metal canavar, pistin ortasında birleşti. Ve sonra, patlama sonrası, sonsuz bir alev bulutu kapladı. Kulakları sağır eden bir gürültü. Pistin üzerinde dev bir cehennem yükseldi. O an zaman durdu. Gökyüzü karardı. İçeride insanlar bağırıyordu. Alevler kabini sardı. Metaller büküldü, camlar kırıldı, bedenler savruldu. Toplamda 583 insan o gün yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlar yerde sürünerek, yanarak dışarı çıkmaya çalıştı. Bazıları uçağın üstünden atladı. Bazıları kokpitin parçalarıyla savruldu. Panam kabin ekibi yolcuları kurtarmak için canını verdi. Kaleme pilotları ise kazada hayatlarını kaybetti. Ama asıl soru neden? Neden bu kaza oldu? Nasıl olur da iki dev uçak aynı anda, aynı pistte, aynı çizgide karşı karşıya gelir? Cevabı ise ihmallerin ve yanlış anlamaların zincirinde gizliydi. O gün, telsiz frekanslarında yankılanan her kelime, bir başka ölümün tetikçisiydi. Kule bekleyin dedi. Ama o sinyal kaleme tarafından duyulamadı. Ve kalkışa geçildi. İnsan hatası, iletişim eksikliği, kötü hava koşulları. Hepsi bir araya geldi. Ve bir faciayı doğurdu. Bu felaket, sadece yüzlerce canı değil, havacılıkta güven anlayışını da değiştirdi. Telsiz kuralları yeniden yazıldı. Artık hiçbir pilot, yalnızca anladım diyerek harekete geçemeyecekti. Her komut, açıkça tekrarlanmalı ve kule tarafından net şekilde onaylanmalıdır. Havalimanlarına yer radar sistemleri kuruldu. Görüş düşük olduğunda, kule artık her hareketi görebilecek teknolojiyle donatıldı.
Pilotlara verilen eğitimler güncellendi. Kriz anlarında doğru karar verme, iletişim ve stres yönetimi dersleri artık zorunlu hale geldi. Çünkü artık biliyoruz, gökyüzü affetmez. Orada yapılan bir hata, sadece bir uçağı değil, yüzlerce hayatı düşürür. Tenerife faciası bir trajedi değil sadece. Bir uyarıydı. Her kalkışın arkasında doğru bir iletişim, sağlam bir ekip çalışması ve soğukkanlı bir akıl olmalıdır. Ve unutmamalıyız. Kazalar bir anda olmaz, yavaş yavaş ve sessizce yaklaşır. Çok geç olana kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz.